Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere en kolay baklavanın tarifini vereceğim. Bayram geliyor ve herkes evinde baklava yapsın diye sizlere kolaycacık hazırlanan büzme baklavanın tarifini vereceğim arkadaşlar. Çok az malzemeyle hazırladım. Herkes yapsın. Bayramı baklavasız geçirmesin. Çoluğuna çocuğuna bu baklavayı yapsın. Nasıl yapılır? Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Bir paket hazır yufka kullanacağım. Burada da bir paket ceviz için var. Ne kadar? 150 gram kadar da ceviz için var. Hazır ayıklanmış ceviz içlerinden aldım. Ve robotta çektim. İnce olarak çekilmesi lazım ki yufkalar delinmesin. Çünkü hazır yufka kullanacağız. El açması da olabilir. Aynı tarif. Ama el açması yufkayı bilmeyenler çok olduğu için kolay bir şekilde herkes yapsın diye sizlere bu baklavanın tarifini veriyorum. Hadi hazırlamaya geçiyoruz. Dediğim gibi bir paket hazır yufka kullanacağız. Zaten standart 800 gramlık yufkalar satılıyor marketlerde. Evet. Ceviz içimizden bir parça serpiştiriyoruz. Çok fazla değil. Daha sonra üst kısımdan birazcık katlayıp oklava ile yuvarlıyoruz. Çok sıkı sıkı sarmayın. Gevşek bir şekilde yuvarlayın. Daha sonra yufkanın iki tarafından tutup bakın ortaya doğru büzüştürün. Şöyle bakın büzeceksiniz. Yavaşçacıkın oklavanızı da çıkarın. Bu şekilde büzüyoruz. Tabii ki şöyle ucundan tutup yuvarlayacağız ve fırın tepsimize koyacağız. Çok kolay, çok basit. Hazır yufka ile yapıyoruz. El açması yufkadan da aynı şekilde bu tarifi yapabilirsiniz. Kolay ve basit olması için sizlere hazır yufka ile yapılışını gösteriyorum arkadaşlar. Herkes yapsın. Bayramı baklavasız geçirmesin. Evet. Aynı şekilde bakın tek bir yufkayı birazcık ceviz içi serpiyorum. Çok fazla serpmeyin, yırtılır. Çünkü yufkalar hazır oldukları için yırtılmaya çok müsait. Ve yuvarlayarak fırın tepsimize diziyoruz. Evet arkadaşlar, bu arada kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olabilir. Abone olan arkadaşlar bildirimleri açsın. Açsın ki yayınladığım tariflerden haberdar olsun. Kolay bir şekilde tüm yufkalar bitene kadar tüm yufkalar bitene kadar hazırlayacağız. Bakın birazını hazırladım. Büyük bir fırın tepsisine hazırlıyorum. Nasıl fırın tepsisi? Bu şöyle davul fırın tepsisine göre bir fırın tepsisi arkadaşlar. Tamamen bitene kadar da yufkalar yapacağım. Birebir ölçülü sizlere bayram baklavası tarifi veriyorum arkadaşlar. Bu baklavayı el açması yufkayla da yapabilirsiniz. Çok daha güzel büzüştürür ama el açması herkes bilmediği için kolay bir yönden herkes yapsın. Evet, gördüğünüz gibi tamamen bitene kadar yufkaları hazırladım. Şimdi sıra geldi üzerine yağını haşlamaya. Yağımız için 250 gram şöyle kutularda bakın satılan margarinlerden kabımın içine koyuyorum. Evet. 250 gram margarin kullanacağız. Şimdi ocağa erimesi için götürüyoruz. Ocakta margarini eritiyoruz. Margarinimiz eridiği zaman bir küçük çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum üzerine. 250 gram margarin, bir küçük çay bardağı da sıvı yağ kullanıyoruz. Evet, tamamen şimdi kızdığı zaman yağımız ocağı kapatıyoruz. Tatlımızın üzerine kaşık ile her yerine gelecek şekilde yağı gezdiriyoruz. Evet arkadaşlar, burada yayınladığım tariflerim yazılı olarak da nefislezzetitarifler.com blogumda yayınlanmaktadır. Bol resimli olarak yayınlanmaktadır. İsteyen blogumdan da tariflerime bakabilir. Evet, her yerine gelecek şekilde yağı tamamen bitene kadar
tatlımızın üzerine gezdirdik. Evet, şimdi tatlımızı 180 derece fırına kızarmak üzere götüreceğiz. Üzeri kızaracak, çıtır çıtır olacak. Daha sonra fırından alacağız. Evet, pişmek üzere fırına götürüyoruz. Tatlımızı fırına verdiğimiz zaman şerbetini hazırlamaya başlıyoruz. Hemen şerbet için 4 su bardağı şekeri tencereme döküyorum. Ölçüler birebirdir. Tadı da çok güzel, dengeldi. Ama daha da tatlı isteyen 1 bardak şeker fazla koyabilir. Yarım bardak da su fazla koyabilir. Evet, 4 bardak şeker, 3,5 su bardağı su koyuyoruz üzerine. Dediğim gibi daha tatlı olmasını isteyen 1 bardak şeker fazla koysun. Yarım su bardağı su da fazla koysun. Evet. Ocakta kaynatıyoruz. 5 dakika kaynatıyoruz. Evet, ocakta 5 dakika kaynatıyoruz. 5 dakika kaynadıktan sonra üzerine yarım limon suyunu veriyoruz. Limon suyu şekerlenmemesi içindir. Yeterli olacaktır yarım limon suyu. Limon suyunu verdikten sonra 7 dakika kaynatıyoruz. Çok fazla koyu olmayan, aşırı derecede şöyle akıcı, çok da sulu olmayan bir baklava şerbeti elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar, kıvamını sizlere sürekli gösteriyorum ki herkes görsün. Hazır olan şerbetin altını kapatıyoruz ocağımızı ve soğumaya bırakıyoruz. 5 dakika ilk sıcaklığı çıkması için bekliyoruz. Soğuk bir ortamda balkona da koyabilirsiniz. Bu arada tatlımız da fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Tatlımızı da 5 dakika soğuması için bekletiyoruz. İlk sıcaklığı gitsin. Hemen dökmeyin. Hamur olur. Evet, gördüğünüz gibi elimle değdiğine göre sıcak ama ilk sıcaklığı gitti. Şimdi şerbetini veriyoruz. Şerbetimiz de biraz soğudu ama yine de sıcak. Şimdi şerbeti her yerine gelecek şekilde kaşık ile veriyoruz. Evet. Çok kolay bir şekilde bugün sizlere büzme baklava tarifi veriyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde izlediğiniz zaman zaten her aşamasını anlatıyorum sizlere. Kolaylıkla siz de bu tatlıyı yapabilirsiniz. Evet, şerbetini verdik. Üzerini kapatmıyoruz. Buhar yapmasın. Açık bir şekilde şerbetin çekmesini bekliyoruz. Şerbeti çektiği zaman, soğuduğu zaman tatlımız zaten hazır olmuş oluyor. Şimdi servisini yapalım. Ramazan ayındayız. Tabii ki oruçlu olduğumuz için tadına bakamıyorum. Ama sizlere servisini göstereceğim. Çok kolay bir şekilde büzme baklavayı hazırladık. Baklava yufkası açmasını bilmeyenler bu şekilde baklavayı hazırlayabilir. Üstelik de az maliyetle hazırladık. Çok fazla masraflı değil. Evet. Servis tabağına tatlılardan koyuyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi şerbetini içmiş. Birazcık şerbeti var. Ama güzel. Şerbeti içilmiş. Tatlımız çok da güzel oldu. Şöyle koyalım. Servisini sizlere göstereceğim. Bakın, harika bir büzme baklava hazırladık. Dediğim gibi bu bayramı baklavasız geçirmeyin. Çoluğunuza, çocuğunuza bu kolay baklavayı yapın, hazırlayın, yedirin, sevindirin çocuklarınızı arkadaşlar. Bakın, mis gibi baklavamız hazır. Başka koymamıza bir şey gerek yok. Cevize falan gerek yok. Zaten içine serpiştirdik. Yeterlidir. Çok fazla dökerseniz ceviz içine yırtılır arkadaşlar. Zaten hazır yufkalar biraz kuru oluyor biliyorsunuz. Birazcık sepelaştırdığınız zaman yeterli. Evet, gördüğünüz gibi şöyle keselim. Görüntüsünden görün. Harika oldu. Umarım
Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tatlıyı yapıp bayrama hazırlarsınız. Ramazan'da da yapabilirsiniz. Daha Ramazan'ın yarısına gelmedik. Bunu Ramazan'da da yapıp tatlı olarak tüketebilirsiniz. Hoşça kalın, afiyetle kalın, kendinize iyi bakın.